Herkese merhaba. Gençlik Rüzgarı'ndan iyi akşamlar. Herkese merhaba. Gençlik Rüzgarı'ndan tekrar merhaba diyorum. Diş konuşuyoruz, dişlerden bahsediyoruz. Bugün ne konuşalım efendime söyleyeyim. Bugün böyle akşamüstü çok da güzel esen bir Bodrum akşamında size şu lanet olası... İşte oraya gitti kafam benim. YouTube yapacağız dedik ya. Bilmiyorum. Herkese merhaba. Gençlik Rüzgarı'ndan bir kez daha sizlerle bir Bodrum akşamüstü seslenmek istiyorum. Yine yalnız kaldım. Feray'ı beklerken burada sizlerle konuşurken. Herkes otursun. Çok kıpırdıyorsunuz. Ay! Herkese merhaba. Gençlik Rüzgarı Bodrum sahillerinde. Dur. Çıkma dur gel. Çıkın. Merhabalar efendim. Bugün tabii ki yine dişlerden bahsedeceğiz. Hayatım boyunca dişlerle uğraşmış birisi olarak bilgilerimi sizle paylaşmaktan çok mutlu oluyorum ve umarım siz de beni dinlerken, izlerken verdiğim bilgilerden faydalanıyorsunuzdur. Biz artık günümüzde benim mesleğe başladığım zamanlardaki gibi değil de daha koruyucu anlamda çok daha fazla, çok daha az müdahalelerle çok daha büyük işler yapabiliyoruz. Şöyle ki mesela dişleri artık törpülemiyoruz çok fazla. Hatta bazen hiç törpülemiyoruz. Dişlerin üzerine direkt çok ince materyallerle renk değişiklikleri yapabiliyoruz. Çok daha ince materyallerle dişlerin boylarıyla, ebatlarıyla, genişlikleriyle ve formlarıyla oynayabiliyoruz. Diş formları estetik adına çok önemli. Ben mesleğe ilk başladığım günlerde dişlerdeki o geçirgenlik, o şeffaflıklar daha önemli zannediyordum. Onlara çok odaklanıyordum. Günümüzde artık bence benim bakış açım şöyle gelişti. Form esasen estetik açıdan çok daha önemli. Yani form bir kere fonksiyonu veriyor. Dişler form açısından, şekil açısından doğru ve genetik formlarda o sürdükleri haliyle, ilk halleriyle, o halinin tespit edilip o halinin rehabilite edilmesi durumunda kişiye çok daha uzun ömürlü bir hizmet sağlıyorlar. Biz de gördüğümüz hastalarda onlara bakarken bu kişinin yüzüne yakışan ve kendi dişleri nasıl olsaydı en uzun ömürlü olurdu, en güzel görünürdü, en sağlıklı bir şekilde ömür boyu ona hizmet ederdi diye bakarsak eğer o zaman çok daha başarılı oluyoruz bence. Ben biraz mesleğimde bu yönde ilerlemek açısından daha fazla kendimi odaklamış durumdayım. Bugün burada Bodrum sahilinde böyle sizle oturup sohbet ederken tabii ki normal zamanda olduğu gibi muayenehanede yaptığımız çekimlerdeki olduğundan biraz farklı konuşuyor olabilirim. Ancak vermek istediğim bilgiler temelde dişler temelde ne işe yarıyor? Yemek yemek için ve güldüğümüz zaman bir estetik açıdan da bize mücevher gibi parlayan, karşı tarafa çok güzel bir imaj veren, bizim için konuşma, fonksiyon, çiğneme, yemek yeme ve de pırıl pırıl parlayan dişlerle sağlıklı bir görüntü vermemizi sağlayan çok önemli organlar. Şimdi bu organlar aşınıyor, ondan sonra kırılıyor, çatlıyor, renkleri sararıyor. Bir takım rahatsızlıklardan dolayı diş etleri çekiliyor. Çarpışıklaşabiliyorlar örneğin, aralıklı olabiliyorlar. Bütün bunlara müdahale ederken eskisi gibi dişlere böyle standart tedaviler yapmak değil de o kişinin o anki durumunu ortaya koyarak ne yapılması gerektiği çıkış noktası o anki ilk anı doğru tespit ederek onun üzerine yaptığımız planlamaları da dijital olarak yaparak bittiği hali nasıl olacak diye bir öngörü vererek hastamıza baştan iyi bir planlamayla sonuca çok daha iyi ulaşabiliyoruz. Örneğin geçmişte benim mesleğe başladığım ilk günlerde standart olarak hastalara bir diş yapılacaksa dişler törpülenip küçültülüyordu, ölçü alınıyordu. Laboratuvarda yapılan diş de geliyordu, bakılıyordu. Beğeniliyor, beğenilmiyor. Bu duruma göre müdahalelerle, revizyonlar yapılarak hastamıza bir diş yapıyorduk, bir gülüş tasarımı yapıyorduk. Artık daha henüz hiçbir şey yapmadan, dişlere müdahale etmeden, dokunmadan önce bir tasarım yapıyoruz. Ve o yaptığımız tasarımı hem ekranda görebiliyoruz, hastamıza gösterebiliyoruz ve kişinin beğenilerini orada tespit ediyoruz.
neyi beğenecek? Hangi formlar onun daha çok hoşuna gidiyor? Daha uzun mu hoşuna gidiyor? Daha kısa mı seviyor? Daha düz mü seviyor? Daha köşeli mi? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bir de tabii bu formlar, köşeli formlar, üçgen formlar, oval formlar kişiden kişiye de bir karakteri üzerine de bir imaj veriyor. Örneğin çok böyle kenarlı, köşeli diş formları daha sert, maskülen bir ifade verdiği için insanlara bu her karaktere, her kişiye uygun olmayabiliyor. Daha sanatsal yönde daha güçlü olan insanlarda daha farklı diş formları tercih ediyoruz örneğin. Çok daha disiplinli, daha sert mizaca sahip bir iş adamına daha farklı diş formları vermemiz gerekebiliyor. Bunları henüz daha hiçbir şey yapmadan önce en başta planlıyoruz. O planı önce ekranda hastamıza gösteriyoruz. Sonra da onu bir maketle ağza transfer edebiliyoruz ve kişi koltuktan hemen birkaç dakika içerisinde kalkıp aynaya bakarak o istediği tasarımı, görüntüyü görüyor ve beğenileri ve beğenmedikleri şeyleri orada ortaya koyabiliyor, yorumlayabiliyor. Biz o yorumlara göre nasıl bir tedavi yapacağımızı belirliyoruz. O tedavi belirledikten sonra ancak o bizim yol haritamız oluyor ve ancak ondan sonra gerekiyorsa eğer diş kesimleri yapılıyor. Gerekmiyorsa da yapılmıyor. Bazen de fonksiyonel alanlara yani dişlerin çiğneme yüzeylerine müdahale etmek gerekiyor. O zaman bu artık sadece estetik bir tedavi değil, fonksiyonel de bir tedavi olacağı için daha iyi analizler yapmamız gerekiyor. Orada da dinamik kayıtlar alıyoruz. Mesela bu dişler çiğnerken, hareket ederken her bir çiğneme hareketinin nasıl olacağı mevcut dişleri üzerinden önce kayıt ediliyor. O aldığımız kayıtlarda kişi konuşurken, bir şey ısırırken, yemek yerken, bir şey çiğnerken o çene nasıl hareket ediyor ve dişler birbirleriyle ne gibi bir ilişki içerisinde. Bunları dijital olarak kaydettiğimizde yeni yapacağımız dişi de o hareketlere göre, o konuşma aralığına göre belirleyebiliyoruz. Bu diş hekimliğinin günümüzde bence bir çıta daha atlamasına sebep oldu ve çok daha az müdahalelerle hastalarımıza çok daha iyi tedaviler yapabilmeye başladık son yıllarda. Diş hekimliği aslında bizim için insanlara fonksiyonel açıdan yemek yiyebilmelerini sağlamak dışında konuşma, sosyalleşme, sosyal hayatlarında onların özgüvenlerini arttırıcı şekilde daha sağlıklı görünen, daha estetik görünen, estetik açıdan onların görüntülerine katkı veren, daha genç görünen bir dokunuş bizim için. Bunları yapabilmemiz için de sağlıklı mevcut olan şeyi koruyarak bir yaklaşımda bulunmamız lazım. Dolayısıyla ilk başta bize başvuran hastalarımıza tabii ki en önden ne yapacağımızı hemen ortaya koymadan önce kişinin mevcut durumunu ortaya koymak ve o mevcut durumla ilgili çeşitli kayıtlar alarak bunun üzerine aldığımız sonuçlara göre de ne gerekiyorsa yani eğer çiğneme fonksiyonunda bir eksilme varsa o zaman çiğneme fonksiyonuna katkı verecek şekilde bir tasarım yapmak. Eğer çiğneme fonksiyonu son derece başarılıysa, son derece iyi hizmet ediyorsa o kişiye o zaman da sadece estetik olarak bir dokunuş yapacak şekilde planlama yapmak bizim için öncelik. Aslında temelde şöyle diyebilirim. Estetik ve fonksiyon. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir ikili. Biz estetiği fonksiyon olmadan değerlendiremeyeceğimiz gibi fonksiyonel bir şeyi de mutlaka estetik görünecek şekilde yapmamız lazım. Bugün burada Bodrum akşamüstünde size böyle esintili bir akşamüstünden seslenmek istedim. Haftaya görüşmek üzere.